Alya, yaşıyor musun? Lütfen gözlerini aç. Cihan, beni buldun. Seni her zaman bulurum. Yanındayım, her şey iyi olacak. Alya'nın kaybolduğunu öğrenen Cihan, hemen onu aramaya başlar. Kaçtıktan sonra yaralanmış veya bitkin düşmüş olabileceğini düşünerek vakit kaybetmeden oraya gider. Arama onu yerde baygın halde bulmasıyla sona erer. Kaçarken kafasını bir kayaya çarptığı anlaşılır. Cihan hızla durumunu kontrol eder, hayatta olduğundan emin olur ve onu hayata döndürmeye çalışır. Alya zayıf tepki verir, gözlerini açmaz, ancak adını söyler, bu da onu tanıdığını ve bilincini geri kazandığını doğrular. Durumu değerlendiren Cihan, yerinde kalma riskini göze almaz ve profesyonel yardım alabilmesi için onu hemen hastaneye götürür. Bu olay ailesinin yaşadığı acılardan dolayı düşmanlarını artık affetmeyeceğine onu nihayet ikna eder. Alya doktorların bakımı altındayken, Cihan Deniz'i bulmaya odaklanır. Oğlunu en kısa sürede annesine geri vermek, hem çocuk hem de Alya üzerindeki psikolojik baskıyı sona erdirmek için, onun için temel bir öneme sahiptir. Alya bilincini geri kazandıktan sonra, Bora'nın kendisini kaçırmaya çalıştığını ve hareket halindeki arabadan atlayarak kaçmayı başardığını ayrıntılı olarak anlatır. Açıklaması Bora'nın eylemlerinin giderek daha tehlikeli ve kontrol edilemez hale geldiğini doğrular. Cihan hemen harekete geçmeye karar verir ve Deniz'i en kısa sürede eve geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verir. Bu arada Bora'nın yanında olan Deniz, sürekli ağlar ve annesine geri verilmesini ister. Bora'nı bir otorite olarak görmez ve onunla iletişime geçmeyi reddeder. Üzerindeki gözetimin zayıfladığı anı fırsat bilerek çocuk kaçar. Yolda çocuğun nerede olduğuna dair bilgi almış ve oraya doğru giden Cihan'ın arabasıyla tesadüfen karşılaşır. Cihan Deniz'i alır ve hemen Alya'nın bulunduğu hastaneye götürür, böylece yeniden bir araya gelebilirler. Boran planlarının bir kez daha suya düşmesini kabullenemez. Cihan ve Alya'yı aynı anda hedef alarak yeni bir tuzak kurar. Ancak bu sefer durum farklı gelişir. Daha önce Bora'nın gerçek doğasını tam olarak anlamayan Sadakat sonunda onun tehlikeli ve manipülatif olduğunun farkına varır. Cihan ve Alya'nın yanında yer alarak onlara destek verir ve Bora'nın bir sonraki planını bozmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, güç dengesi değişir. Cihan ek destek alır, Alya oğluyla yeniden bir araya gelir ve Bora'nın girişimleri yine başarısız olur. Çatışma henüz bitmemiştir. Ancak şimdi Cihan ve Alya'nın Boran'ı nihayet durdurmak ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için daha fazla müttefiki ve daha fazla fırsatı vardır. Cihan Deniz'in velayetini yasal olarak Alya'ya geri vermeye odaklanır. Gerekli tüm belgeleri hazırlar, çocuğun Boran'la birlikte olmasının onun için tehlike oluşturduğunu doğrulayan tanıklık ve delilleri toplar. Çocuğun psikolojik durumuna ve Boran ile birlikte yaşama isteksizliğine özel önem verilir. Mahkemede Cihan, Bora'nın eylemlerinin Deniz'in fiziksel ve duygusal durumu için riskler yarattığını gösteren gerçekleri tutarlı bir şekilde sunar ve ayrıca çocuğun annesiyle istikrarlı ve güvenli bir ortama ihtiyacı olduğunu vurgular. Dava materyallerini inceledikten sonra, hakim velayeti Alya'ya iade etmeye karar verir. Bu karar tüm aile için bir dönüm noktası olur. Oğullarını kaybetme korkusuyla sürekli olarak yaşadıkları gerilim nihayet azalır. Cihan ve Alya oğullarının artık resmen annesinin koruması altında olduğunu fark ederek, en azından geçici olarak geleceğe dair sakin ve güvenli hissetme fırsatı bulurlar. Duruşma bittikten sonra, çiftlik evine dönmeye karar verirler. Resmi evliliğe kadar orada yaşamayı planlarlar. Bu karar gereksiz ilgiden ve olası çatışmalardan uzak kalma arzusunun yanı sıra Denise için istikrarlı ve sakin bir ortam yaratma arzusundan kaynaklanmaktadır. Çiftlik evi aile hayatlarını yeniden kurmaya odaklanabilecekleri geçici bir güvenli alan haline gelir. Aynı zamanda evlendikten sonra malikaneye ve kendileri için özel bir anlam taşıyan odaya geri dönmeyi planladıklarını fark ederler. Ortak hikayelerinin başladığı, duyguların oluştuğu ve önemli kararların alındığı yer orasıydı.
Doğrudan konuşmasalar da, her ikisi de o yeri özlediklerini anlıyorlar, çünkü orası bir çift olarak yolculuklarının başlangıcını simgeliyor. Deniz'in velayetinin geri alınması sadece yasal bir zafer değil, aynı zamanda mücadelelerinin boşuna olmadığını duygusal olarak da doğruluyor. Şimdi sürekli kayıp korkusu olmadan hayatlarını yavaş yavaş yeniden inşa etme, gelecek için plan yapma ve yeni bir aşamaya hazırlanma fırsatına sahipler, resmen bir aile kurmak ve gerçek yuvaları olarak gördükleri eve geri dönmek. Yaşanan tüm olaylar Cihan, Alya ve Deniz'in hayatlarında bir dönüm noktası oldu. Alya'nın kaybolması, kaçış sırasında yaralanması ve kaçırılma girişimi, Boran ile olan çatışmanın ne kadar tehlikeli hale geldiğini gösterdi. Cihan için bu durum, sert ve sistematik davranma gerekliliği konusundaki içsel şüphelerini nihayet ortadan kaldırdı. Kararları artık sadece duygulara veya koruma dürtüsüne dayanmıyor. Artık aileye yönelik tehditleri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan iyi düşünülmüş bir stratejiye dayanıyor. Aynı zamanda durum üçü arasındaki bağın gücünü de gösterdi. Alya bilinçsizken bile, özellikle Cihan'a tepki veriyor, bu da ona olan güven ve duygusal bağımlılığın düzeyini vurguluyor. Deniz baskı ve korkuya rağmen, Boran'ı kabul etmediğini ve annesiyle birlikte olmak istediğini açıkça gösteriyor. Bu sadece duygusal bir faktör değil, aynı zamanda velayet mücadelesinde de önemli bir argüman. Aile bir krizden geçiyor, ancak bu kriz onları tek bir sistem olarak güçlendiriyor. Mahkemenin velayeti iade etme kararı, uzun bir mücadelenin doruk noktası oldu. Bu sadece resmi bir belge değil, gerçeklerin ve olguların ağırlığının yasal bir teyidiydi. Cihan sadece güçle değil, hukukla da koruyabileceğini kanıtladı. Alya için bu, annelik statüsünün iadesi, Deniz için istikrarın geri kazanılması ve Cihan için de güvenli bir gelecek sağlama sözünün yerine getirilmesi anlamına geliyordu. Sonuç olarak, yaşanan olayların herkes için bir dönüşüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Cihan, tepkisel savunmadan stratejik durum kontrolüne geçti. Alya geleceğe olan güvenini ve destek duygusunu yeniden kazandı. Deniz isteklerinin ve duygularının dikkate alındığı güvenli bir ortama geri döndü. Aile sadece baskıya dayanmakla kalmadı, aynı zamanda daha da güçlendi ve şimdi bilinçli ve birlikte inşa ettikleri istikrarlı bir geleceğin temelini oluşturdu.